Formula 1'de sezonun 7. yarışı Imola Grand Prix'de güç dengeleri nasıl olabilir? Gelin buna birlikte bakalım. Bir önceki videomda takımların son durumunu, ilk 6 yarıştaki tempo durumlarını ve araçların zayıf yönleri, güçlü yönlerini derinlemesine incelemiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz kartlar bölümünden o videoyu izleyebilirsiniz. Bu videomda daha çok Imola Grand Prix üzerinde takımların performansı nasıl olabilir? Kısa kısa bunlara değineceğim. Son sıramda Sauber var. Sauber takımının seri yön değişimli akıcı pistlerde daha iyi olmasını bekliyorum. Evet, yarış temposunda son sıraya koydum ancak sıralama turlarında kendilerinin artık bir orta sıra takım olacağını ve iki araçla birden Q2 yapma şansının olduğunu, en azından zorlama şansı olduğunu düşünüyorum. James Key'in araçları genelde Imola'da iyi performanslar gösterir. Bunun en yakın örneği 2022 McLaren'iydi. O araç da sezona çok kötü başlamış ancak Imola'da podyum yapmayı başarmıştı. O yüzden akıcı bir pist olması sebebiyle ben Sauber'den bu hafta sonu Q2 bekliyorum. 9. sıramda ise Haas var. Haas takımının seri yön değişimlerinden çok dur kalk pistleri istediğini ve sevdiğini biliyoruz. Aracın yüksek hızlı virajlarda bir zıplama sorunu var ve bu da performanslarını sınırlıyor. Takım aynı zamanda aracın ayarları konusunda sıkıntı yaşıyor. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman uzun düzlüğün de eksik olduğu Imola Grand Prix'sinde, çünkü bir tane var düzlük, Haas'ın biraz geride kalmasını bekliyorum ben. Yarış içerisindeki graining durumuna göre belki yükselebilirler ancak temel tempo olarak kendilerini 9. sıraya koydum. 8. sıramda ise Aston Martin var. Aston Martin takımının buraya büyük bir güncelleme getireceğini biliyoruz. Bu güncelleme ne getirir? Bunu tabii ki de kestiremiyorum ben. Sezonun şu ana kadar olan kısmına bakarak ben aslında biraz bu tahminleri yapıyorum. Aston Martin takımının burada tek turda diş göstermesini ve yine 11-12. sıra civarına gezmesini bekliyorum. Puan ihtimali kolay değil ama Fernando Alonso bir şeyler çıkartabilirse puan alma ihtimalleri olabilir. Miami'de hiç buna ihtimal vermiyordum fark ettiyseniz ama burada Aston Martin'den biraz daha ümitliyim. 7. sıramda ise Alpine var. Alpine takımının sezon başında biraz zorlandığını gördük. Özellikle yüksek hızlı viraj ve düzlüğün birleştiği pistlerde Alpine biraz zorlanıyor. Burası akıcı bir pist ve evet, çekiş noktası çok fazla yok. O yüzden Alpine'e çok fazla yaramayacaktır. Ama düzlüğün az olması Alpine'in, yani Renault motorunun getirmiş olduğu dezavantajları biraz ortadan kaldırabilir. Ben Alpine'in tek turda bir şeyler göstermesini ancak yarış temposunda biraz geride kalmasını bekliyorum. Eğer tek turda Bahreyn benzeri bir performans çıkartabilirlerse puan alma şansları var. Franco Colapinto'nun da performansı gerçekten benim için merak uyandırıcı noktalardan biri. 6. sıramda ise Racing Bulls. Racing Bulls takımının yüksek hızlı virajlarda iyi olduğunu biliyoruz. İlk sektör Racing Bulls için gerçekten iyi bir sektör olacaktır. Tek turda Isaac Hadjar'ın yine bir Q3 şansı var. Bence Williams'lara en fazla sorun çıkartan isim bu hafta sonu Isaac Hadjar olacaktır diye düşünüyorum ben. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman Racing Bulls tek tur performans sayesinde puan alabilir. 5. sıramda ise Williams var. Williams'ın Miami'de ilk dörtlüyle beraber yarıştığını görmüştük. Buna benzer bir durum olabilir mi bilmiyorum ama tek turda yine ilk dörtlüye sıkıntı yaşatacaktır Williams takımı. Burada düzlüğün az olması, DRS noktasının bir tane olması Williams için çok büyük bir avantaj. Tek turda kazandıkları sırayı yarış sonuna kadar koruyabilirler. O yüzden ilk dörtlünün Williams'tan kaçması gerekiyor. Williams'ın yine iki araçla birden puan alma şansı olacaktır diye düşünüyorum ben. 4. sıramda ise Ferrari var. Ferrari takımının sorunları artık ortaya çıkmaya başladı. Takım arka süspansiyon sebebiyle aracı yere yakın yarıştıramıyor. Ve bu tarz yüksek hızlı akıcı pistlerde aracı yere yakın yarıştıramamak, yani aerodan, downforce'tan ödün vermek kendilerine sıkıntı yaratacaktır. Tek tur performans odaklanmaları bence bu hafta sonu daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ferrari'nin işine yarayabilecek tek şey burada ön lastiklerde graining sorununun yaşanması. Biliyorsunuz ki Ferrari graining sorununu en iyi atlatan takım. Belki bu kendilerine avantaj yaratacaktır. Tıpkı Suudi Arabistan'da olduğu gibi sadece lastik koruyarak Ferrari kendisini öne atabilir. Ancak temel tempoda kendilerini 4. sırada görüyorum. 3. sıramda ise Mercedes var. Mercedes takımının bu hafta sonu pole alma şansı var. Tabi bunu değerlendirebilirler mi emin değilim. Ancak yarış temposunda biraz geride kalmaları mümkün. Mercedes de çok büyük bir güncelleme paketi getirecek ve tabii ki de güncelleme paketinin ne getireceğini ben buradan bilemiyorum. Ancak takımın çok iyi bir temeli var ve eğer bu temelin üzerine atabilirlerse belki de kısa vadede McLaren ile beraber yarışabilirler. Mercedes için çok önemli bir hafta sonu olacak. Pole şansları var, podyum şansları var. Bütün bunlarla beraber iyi bir Mercedes hafta sonu olabilir. 2. sıramda ise Red Bull var. Red Bull takımının Max Verstappen'le beraber McLaren'leri yine tek turda çok fazla zorlamasını bekliyorum. Aracın önden kayma sorunu hafif depoda biraz daha ortadan kayboluyor ve aslında takım
tek tur performans sayesinde Max Verstappen'in yarışta lastiğini korumasını sağlamaya çalışıyor. Bütün bunları birleştirdiğim zaman yine Red Bull'da Max Verstappen'in pole şansı olacaktır diye düşünüyorum. Bizlere güzel bir sıralama turu performansı izletebilir. Ancak yarış mesafesinde graining sorunu önden kayma sebebiyle Red Bull'da ciddi bir sıkıntı doğurabilir. O yüzden kendilerini ikinci sıraya yazdım. İlk sıramda ise McLaren takımı var. McLaren takımının geçen senelerde burada çok iyi performans gösterdiğini biliyoruz. Takım akıcı pistleri seviyor. Ancak bu paket ne kadar akıcı pistte iyi olabilir? Tabii ki de bu biraz pilotlara kalmış durumda. Biraz daha kendilerini Apex'e fırlatmalarını istediğini biliyoruz bu aracın. Bu piste baktığımızda aslında ağır frenleme olmaması iki McLaren pilotu için de gayet iyi bir nokta. Çünkü McLaren pilotları ağır frenlemede aracın ön tarafı çok sert olduğu için bir his sorunu çekiyor ve tam olarak aracın ne yapacağını kestiremiyor. Burada kendilerini Apex'e fırlatmaları aslında işlerine yarayabilir. Ancak rakiplerinin de bu tarz virajları sevmesi belki de McLaren'in biraz performansını kısıtlayabilir. McLaren için en kritik virajlar ilk sektörün sonundaki sola dönülen bölüm, şikan ve son iki viraj olacaktır. O noktada eğer McLaren pilotları avantaj yaratabilirse McLaren yine buranın en büyük favorisi olacaktır. Tabii ki de burada geçiş imkanı çok zor. O yüzden iki pilotun da tek turda maksimum alması gerekiyor. Hava durumuna baktığımız zaman %40'lık bir yağış ihtimali görünüyor ama %40'lık yağış ihtimali muhtemelen gerçekleşmeyecek. Çünkü Miami'de %50'lik bir ihtimal görünüyordu. Havanın 25 derece açık olması ama aynı zamanda günün bazı saatlerinde yağmur yağması bekleniyor. Yarış anında havanın açık olmasıyla beraber 35-40 derecelik bir asfalt sıcaklığı yine McLaren'e yarayacaktır. Yine ön bölümde Ferrari'de yüksek sıcaklıkları biraz daha isteyecektir. Çünkü ne kadar çok graining o kadar çok Ferrari'ye yarayacaktır diye düşünüyorum. Orta bölümde de Williams'ın lastik korumasının ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Yine kendilerine yarayacaktır diye düşünüyorum bu hava sıcaklığının. Ama çok fazla ısınırsa bu sefer Williams'ın işine yaramaz. O tarz hava sıcaklıkları Williams için iyi. Bütün bunlarla beraber biraz daha sıralama turlarının önde olduğu, yarış içerisinde geçişin çok mümkün olmadığı, biraz daha strateji üzerinden dönen bir yarış görebiliriz efendim. Çok fazla umut veremiyorum bu yarış içerisinde. Ama mesela Miami için aynısını konuşuyorduk. Miami'de geçişler olmuştu. O yüzden ne olacağı çok belli olmuyor gördüğünüz üzere. Her an her şey değişebilir. Pistin o anki durumu, yol tuş durumu bir anda tüm dengeleri değiştirebilir. Umarım keyifli bir yarış olur. Umarım yarış sonunda sezonun en iyi yarışı buydu diyebiliriz efendim. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve hype atmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda sizlerin de sıralamalarını yorumlarda bekliyorum. Abone olarak da bana destek olabilirsiniz. 12.000 aboneye çok az kaldı. Herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.